Merhaba arkadaşlar. Mounjaro kullanmaya başladım. 18 hafta bitti. Yaşadıklarımı ve bu süreçte zayıflamak için, sağlıklı kalmak için neler yaptığımı, neler öğrendiğimi anlatıyorum. Yalnız başlamadan önce hatırlatmam gerekiyor. Bu bir reklam videosu değildir. Ben doktor değilim. Bu bir tıbbi tavsiye videosu değildir. Bu 100 kilo olup diyabet teşhisi konan ve doktorun Mounjaro kullan diye tavsiye ettiği bir kişinin tecrübelerini insanlarla paylaşmasıdır. Arkadaşlar, ben 100 kilo başladım. 50 yaşındayım. Başlarken şunu karar verdim. Olabildiğince çok zayıflayacağım. 30 kilo zayıflayacağım. 70 kilo ineceğim ve orada kalacağım. Hedefim sadece zayıflamak değil, sağlıklı kalıp o kiloyu korumak. 18 hafta bitti. 22 kilo verdim diye yazacağım ben video başlığını. Video fotoğrafını da öyle koyacağım. Ama kaç kilo verdim arkadaşlar? 21.750 800 o ara gidip geliyor. Verdim. İki farklı tartılıyorum ben. Şimdi geçen haftada 21 demiştim. Ama o hafta 1 kilo vermemişim. 900 vermiştim. Bu hafta da böyle oldu. Yani 50-100 o kadar ince hesap yapmıyorum. Düz yazıyorum. Şimdi aklıma şu geliyor. Zayıflama sürecinde kilo vermem durdu mu ya da yavaşladı mı? Bunu düşünüyorum. Ama bu aslında yavaşlama değil. Neden? Matematik yapalım. Ben 100 kilo başladım. İlk başta 1.8 vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. İkinci hafta 1.2 vermiştim. Üçüncü hafta 2 vermiştim. Sonra birdenbire 1 kilo düşmüştü. Varsayalım ki ben %1 kilo kaybediyorum bir haftada. Bu 100 kiloyken 1 kilo yapar. Verdim 90'a geldim. %1 kilo versem 900 gram yapar. 80'e geldiğinde bu %1'i 800 gram yapar. Çünkü artık vücutta verecek yağ oranı azalıyor. Yağ oranı azalıyor. Burada şuna da dikkat etmemiz gerekir. Yağdan kaybetmemiz lazım. Kastan değil. Her seferinde söylediğim gibi mesela ben bugün pazar, cumartesi pazar ne yediğimi söyleyeyim. Arkadaşlar bir kere hafta içi ne yediğimi söyleyeyim. Hafta içi şimdilik sabah kahvaltısında mısır patlağı veya mısır mısır patlağı, pirinç patlağı, mısır pirinç patlağı karışık patlak ya da kara buğday patlağı yiyorum. Çoğunlukla kara buğday yemeye dikkat ediyorum. Ya sabah kahvaltısı yapmamın tek sebebi en az bir 3 bardak çay içmem lazım. Daha fazla içerim ama kendimi durdururum. Çayın hatırına yiyorum. Öğle yemeğinde ben bir şirkette çalışıyorum. Ne yemek çıkarsa yiyorum. Ben tavuk sevmiyorum. O yüzden bir tek tavuk yemiyorum. Pirinç, bulgur, pilav yemiyorum. Makarna yemiyorum. Undan mamul bir şey çıkarsa nadiren işte lahmacun çıkar, pide çıkar, mantı çıkar. Bunları yemiyorum. Tatlı yemiyorum. Onun dışında ne varsa yiyorum. Yani örnek veriyorum. Ne çıktı yemek? Örnek veriyorum. Kuru fasulye pilav, çorba, tatlı yemiyorum. Tatlı yemiyorum bir tek burada. Pilavı yemiyorum. Kuru fasulye yiyorum. Çorba yiyorum. Salata, yoğurt gibi bir şey yiyorum yanına. Akşam arkadaşlar ben ya yoğurtla beraber meyveli ya da kurumuş meyveli ya da e, kuru yemişli yulaf yiyorum. Ya çorba içiyorum. Aç durmuyorum. Bir de hafta sonu yemeğime geleceğim de bu hafta çok ilginç bir şey oldu. Ben tatlı çok seven birisi değilim. Tatlı oldu mu yiyen birisiyim. Hayatımda hiç canım tatlı çekmedi ama bu hafta değişik bir şey oldu arkadaşlar. O duyguyu da bilmiyordum, yaşamış oldum. Canım tatlı çekti. Böyle durduğumu anlamaya çalışıyorum. Baya canım tatlı çekti. Baya istiyorum yani. Mesela aç olsam hani kalkayım bir şey yiyeyim falan. Bir şey atıştırayım. Yok. Canım tatlı çekti. Dedim ne yapacağım? Bir alternatif bir şey düşün. Arkadaşlar gittim markete. Mandalina, portakal, nar aldım. Geldim. Bir tane nar yedim. Bir tane portakal yedim. O istek geçti. Onların içindeki şeker
Halletti olayı. Ne olur ne olmaz diye de ertesi günde bir tane nar yedim. O istek gelir falan diye. Böyle bir ilginç şey yaşadım. Evet. Dün bugün ne yedim arkadaşlar? Arkadaşlar dün cumartesiydi. Sabah kahvaltısında ben daha önce bahsettiğim lavaşlar vardı. O lavaşlardan yumurta yapıp 2 tane. Üzerine lavaşı kapatıp ikiye arasına biraz kaşar peyniri koyup kapatıp onu yedim. O lavaşları artık biliyorsunuz. Gösteririm biraz daha, yanımda var. E, Sabahtan patates soydum. Soğuk suyun içine koydum. Nişastasını azaltabilmek için. Akşamüstü onu bir daha sudan geçirip eleğe koydum. Kurudu. Airfryer'da pişirdim. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, zeytinyağı ve tuzla ve yanında köfte, airfryer'da pişirerek köfte yedim. Bugün ne yedim? Bugün sabah kahvaltısında yumurtalı menemen, yumurtalı menemen, yanlış oldu. Kaşarlı menemen. Kaşarlı menemen yedim. Bir dilim de geçen gösterdiğim siyez buğdaylı ekmekten kızartıp yedim. Akşam yemeği efsane arkadaşlar. Bu bahsettiğim ekşi mayalı lavaştan İskender yaptım. Kendim yaptım. İskender yaptım. 10 numara oldu. Onu yedim. O lavaşlardan sipariş verdim. 6 çeşidi vardı. Ben de 6 paket sipariş ettim. 6 tane geldi ama 5 çeşit var. Niye dersiniz? Sanırım ya yanlış koydular. Size söyleyeceğim şimdi neyle olduğunu. Reklam olmasın diye göstermiyorum. Şöyle yapayım. Aa, light yazıyor, bir şey yazmıyor. Reklam gözükmedi. Arkadaşlar 6 tane geldi ama 5 çeşit geldi. Bir tanesine 2 tane göndermişler. Bakın arkadaşlar. Kepekli ekşi hamurlu lavaş. Ekşi mayalı arpa lavaş ekmeği. Ekşi mayalı arpa. Bundan 2 tane göndermişler. Yani 6 çeşit var ama 5 tane. 6 tane ama 5 çeşit var. Normalde 6 çeşitli bu. Bir tanesi ne o bilmiyorum. Tam buğday ve siyez buğday unlu ekşi hamurlu lavaş. Tam yulaf unlu ekşi hamurlu lavaş. Tam çavdar unlu ekşi hamurlu lavaş. Ben bunun fiyatını söylemiştim. Siz o fiyatı unutun. Ben internetten sipariş ettim. Çok ucuza geldi. 6'lı paket var. 12'li paket var. 15-20'li paketler var. Bir ay dayanıyormuş. Onu da söyleyeyim size. Buzdolabında. Böyle üçlü, altılı paket sipariş ederseniz çok ucuza geliyor. Ben bundan ilk defa gelenler varsa bir tanesi açayım. Göstereyim. Arkadaşlar 2 marka var. Reklam değil. Bu reklam videosu değil. Başımızı belaya sokmayalım reklam yaptım diye. Bu reklam videosu değil. 2 marka var. İnternette yazarsanız ekşi mayalı lavaş diye. Zaten bu en birinci markası herhalde, öyle anlıyorum. Çünkü büyük firma. Bir tane daha var. Fark etmez. Bir gün ondan da alacağım. Arkadaşlar lavaş bu. Bakın. Bu lavaşımız. Lavaş. Bilin. Yine bilecek şey, tamam. Bu neymiş? Mesela şu an tam Çavdaroğlu ekşi hamurlu lavaş. Baktım bu internete. Diyet yapanlar, şeker hastaları tüketiyormuş. Ben de çok tüketmiyorum zaten yani. Dün bir tane yedim sabah kahvaltında. Bugün de yufka yerine buna sardım şeyi. Beyti'yi. Bunu yedim. Evet. Arkadaşlar şimdi bakın. Ben zayıflama sürecimde aç kalmıyorum. Yerken de kaliteli yiyorum. Yani her gün sürekli yulaf yiyerek yaşamıyorum yani. Yani haftada 3 gün yiyorum yulaf. Çorba içiyorum. O gün meyve yedim. Ne bileyim, bir gün havuç yedim. Bir de yemeyeceğim şeyler belli benim. Makarna, pilav, 2 çeşit pilav. Bulgur veya pirinç fark etmez. İşte o falan bulgur zararsız, filan pirinç zararsız. Ben hepsini geçmişim. Bir de tatlı. Benim hayatımda olmayacak şeyler bunlar. Bir de beyaz et, beyaz un. Bunlar olmayacak benim hayatımda. Kesin kararlıyım. Kesin böyle. Kesin. Ama aç durmuyorum bakın. Demin beyti kebabı yedim yani. Aç durmuyorum yani. Haftaya da Allah nasip ederse yaşarsak Adana böreği yapacağım ben bundan. Adana böreği yapacağım. Ondan sonraki haftada başka bir börek yapacağım. Bununla börek yapacağım bir de. Yani aç durmuyorum ben.
Sadece lüzumsuz yemiyorum. Bizim yemeğimiz çoğunlukla alışkanlık arkadaşlar. Canımız sıkılıyor. Boş durmamak için bir şey atıyoruz ağzımıza. Özellikle ofiste çalışanlar benim gibi bir söz var. Harika bir söz. Diyor ki ofiste çalışıyorsan artı 10 kilo koy. Ben belimden rahatsızlandım. Doktora gittim. Bana dedi ki oturarak mı çalışıyorsun? Dedim ki ben aklım erdiği günden beri oturuyorum. Hakikaten yani. Ben liseyi bitirdiğim günden beri oturuyorum yani. 50 yaşındayım. 32 senedir oturarak çalışıyorum ben. Ha, işte bu ofiste çalışanların en büyük belalarından bir tanesi ofisin çekmeceleri. O çekmeceler var ya, komodinler. O baş belası. O bizim düşmanımız. Niye? Orayı bakkala çeviriyorsunuz arkadaşlar. Orayı bakkala çeviriyorsunuz. Atıyorsun elini, hop tak bakkala çık. Bir numara yapacağın hareket, o bakkalı kapat. O bakkalı kapat. Kilo verirken de aç kalarak kilo vermek akılca değil arkadaşlar. Bakın şimdi. Mantıklı düşün. Aç kalarak kilo verirsen açlığa ne kadar dayanırsın? Bir yerde durursun, patlarsın yani, değil mi? Hah. Aç kalarak kilo verirsen doyunca kilo alırsın. Ben internette görüyorum, seyretmiyorum. Videoların başlıklarına bakıyorum. İşte ayda şu kadar kilo verdim. Ayda 10 kilo verdim. Ayda 15 kilo verdim. Ayda 20 kilo verdim. Arkadaşlar, bir insanın bu kadar kilo vermesi mantıklı değil. Sağlıklı değil. Bir bünyenin içinden bir anda o kadar kilonun çıkması o bünyeye zarar vermez mi? Bir anda çıkarsa bir anda geri gelir arkadaşlar. Bak şimdi ben ayda bir kilo, özür dilerim, haftada bir kilo veriyorum. Bu ayda 4 kilo eder. Ben salsam kendimi bir ayda 20 kilo almam yani. 4 kilo alırım. Hadi 5 olsun, hadi 6 olsun. Ama 20 kilo almam. Sen bir ayda 15 kilo verdim dersen bir ayda 15 kilo rahat alırsın. Hatta 20 alırsın. Daha fazlasını alırsın. Bir de burada problem şu. Düzenli beslenmezsen kas erimesi, yani sarkopeni olur. Kastan kaybedersin kiloyu. Tamam mı? Bu neden olur? Düzenli yemezsen, düzenli beslemezsen sarkopeni olur. Yani sen kastan kaybedersin. Yağdan değil, kastan kaybedersin. Kasların gider. Neden olur bu? Bu zayıflama sürecinde yetersiz protein almak. Yani genellikle sebze ya da karbonhidrat ağırlıklı beslenmek. Halbuki her şeyi yiyeceksin. Bak, et de yiyorum, kuru fasulye de yiyorum, mercimek de yiyorum. Yetersiz su içmek. Yetersiz su içersen yine aynısı. Karbonhidratı aşırı kısmak. Ve diyorlar ki ekmeği de tamamen kısmayacaksın. Çünkü o da lazım diyorlar. Ben de o ekmeği yiyorum. Gördüğünüz gibi. Ama işte tam buğday, siyez buğday gibi sadece beyaz undan mamul bir şey tüketmiyorum. Bunu yaparsanız, karbonhidratı aşırı kısarsanız bu sefer vücutta kaslar boşalır. Glikojen depoları tekrar doldurulamaz. Kaslarınızı kaybedersiniz. Bir de yapılan hata tek tip beslenmek. Sürekli aynı şeyleri yemek. Bu da yağ yakımını durdurmuş. Besini çeşitli yemek lazımmış. Yani sen aç kal, sen zayıflayacağım diye her gün salata yiyorsun, her gün salata yiyorsun. Olmaz, olmaz. Et de yiyeceksin, tavuk da yiyeceksin, balık da yiyeceksin. Kuru fasulye yiyeceksin, nohut da yiyeceksin, mercimek de yiyeceksin. Ondan da yiyeceksin, ondan yiyeceksin. Ben öyle ölümle aç kalmıyorum arkadaşlar. Bak, 18 hafta geçti. 3 defa mı, 4 defa mı, 3 defa mı ne şey yedim. Hamburger. Ama ne yaptım? Ekmeğini gittim, aradım, buldum. Siyez buğdaylı buldum. Glutensiz buldum. Ekmeği öyle buldum. Bir kere en başlarda çiğ köfte yedim. Ama çiğ köfteyi lavaşla yemedim. Marulla yedim. Ha, çiğ köfte kendi bulgurdan. O kadarcık da olsun canım. Zehir değil bu ya. Zehir değil bu.
Aşırı aç kalmak da kas kaybına sebep oluyor. Bakın, şunu aklınıza tutun. Ya ben diyet yapıyorum. Bugün kendime hakim olamadım, tatlı yedim. Bugün hamburger yedim. Patates kızartması yedim. Ben geçen gün iş yerinde tavuk vardı, pilav vardı. Dedim ki bir şey olmaz ya dedim. Dedim ki bana sadece patates kızartması verir misiniz dedim. Tavuğun yanına koyduklarını. Aşçı kadın da bayağı bol verdi. Sıktım ketçap mayonezi. Dedim abi ne olacak yani? Haram değil ya. Sen de böyle ben diyeti bozdum diye günaha girdim. Daha affolmam ben. Yapma. Diyet yapmaz adam. Unut diyeti. Diyeti unut arkadaşım. Diyeti unut. Sen sağlıklı, kontrollü beslen. Arada tatlı yiyorsan şuna baştan kendine kural koy. Ben kendime sahip çıkacağım. Bir tatlı yedim ya 15 gün yemeyeceğim. Tamam bir kaçamak yaptın. Tamam yarın da kaç. Peşi peşe her gün kaçamak olur mu arkadaşlar ya? Her gün kaçamak olur mu? O artık rutine dönmüş olur. O senin adetin olmuş olur. Daha önce söylemiştim, tekrarlıyorum. Yemekten 1 saat önce, yemekten 1 saat sonra su, tatlı, meyve yememek lazım. Tatlı hiç yememek lazım da. Bakın arkadaşlar şeker hayatınızdan çıkarın ya. Şekersiz yaşanır. Şekersiz yaşanır. Beyaz unsuz yaşanır. Ya illa poğaça, börek böyle şeyler istiyorsanız bakın ben bundan börek yapacağım. Siz de poğaça yapacaksanız gidin sağlıklı unlar var. Tam buğday, siyes falan. Onlardan yapın. Hiç değilse öyle yapın. Öyle poğaça yapın. Gidip almayın poğaçacan. Kendiniz yapın. Daha önce bahsettiğim bir şey vardı. Onu biraz daha açmak istiyorum. Mantıklı alışveriş yapıp riski dağıtmak. Ve ucuz almamak. Şimdi mantıklı alışverişten kastım şu benim arkadaşlar. Ben süt mü alıyorum? Hep aynı markayı almıyorum. 5, 6, 7, 8 marka süt alıyorum. Pirinç mi alıyorum? Hep aynı markayı almıyorum. Ne alıyorsam, marketten ne alıyorsam peynir mi alıyorum? Hep aynı markayı almıyorum. Şunu için yapıyorum. Diyelim ki ben gittim. O kadar çok marka olmaz da olur aslında. Mesela peynir de olur benim. Ben 10 farklı marka peynir alıyorumdur arkadaşlar. 10 farklı marka rahat alıyorumdur. Diyelim ki bu 10 markadan 3 tanesi sahtekar. 3 tanesi içinde faydalı bir şey yok. Saman gibi yani. Bir tanesi de aşırı sahtekar. Onda zararlı bir şey var. Ben 10 marka aldım. 3'ü sahtekar, saman yedirdi bana. Hiç içinde faydalı bir şey yok. Bir tanesi aşırı sahtekar, zararlı bir şey yedirdi. Ben %10 zararlı, %30 faydasız, %60 faydalı peynir yemiş olur. Anladınız mı mantığı? Riski dağıtıyorum. Çünkü hiçbir şeye güvenemiyoruz. Ben de süt mü alıyorum? 10 farklı, 5 farklı marka alıyorum. Birinin faydası var, öbürünün yoktur. Böylece vücuduma girenlerin fayda oranını dengelemeye çalışıyorum. Bu bir. İkincisi ucuzdan kastım, diyeceksin ki zengin miyiz biz? Onun değil arkadaşlar. O değil. Herkesin ekonomik gücü kendine göre. Ama para harcarken kısmayacağın şey gıda. Tişörtün ucuzunu al. Montun ucuzunu al. Gömleğin ucuzunu al. Ama gıdaya gücünün yettiğince iyi bir marka, sağlıklı bir şey almaya çalış. Ben sucuklar görüyorum. Arasında korkunç bir fiyat farkı var. Biri öbürünün 3 katı. Arkadaş, bunun 3 liraya sattığını sen 1 liraya nasıl satıyorsun ya? Bu hayvandan yapılmıyor mu? Bu sığırdan yapılmıyor mu? Hani bu sığır koyarak bunu 3'e satıyor. Sen sığır koyarak 1 liraya nasıl satıyorsun?
Bu ucuz diye alınacak bir şey değil arkadaşlar. Ucuz diye koltuk alabilirsin sağlamsa. Ucuz diye sehpa alabilirsin sağlamsa. Ama ucuz diye et alamazsın. Ucuz diye gıda alamazsın. Tabii ki herkesin ekonomik durumu kendine göredir. Ama buna önem vereceksin. Ben gördüm. Mesela baktım. Geçen 45 o kadar alakam yok. Yani geçen Porsche'dan bahsederken dolar 45 lira falan demişti. Şeyden bahsetmiştim. 40 liraya şey satıyor adam. Tombik mi diyorlar? Ton döner. Dedim bu adam yani bunun ekmeğini kaç alıyor? İçine salata koyuyor, patates kızartması koyuyor, et koyuyor. Kira ödüyor, elektrik ödüyor, işçi parası ödüyor, sigorta ödüyor, Bağkur ödüyor. 40 liraya satıyor. Dolar 45 lira falan demiştim. Baktım dolar 42 lira küsürmüş, tamam mı? Yani Türk parası söylemiyorum ki özellikle. İleride video seyredecekleri anlasın diye. Şimdi baktım dolar 42 küsür lira. Markette yazmış ki bir kilo tahin 140 lira. Arkadaş 3 dolar ediyor, tamam mı? Bu kadar ucuz mal edilebilir mi bu tahin ya? Bu susamdan yapılmıyor mu, ben tahin yanlış mı hatırlıyorum? Bu nasıl oluyor? Margarin gördüm. Bak dolar 42 lira üzerinden konuşuyorum. Margarin gördüm. 250 grammış margarin paketi. 18 lira yazıyor arkadaşlar. Yani 3 kere 30. Evet. 1 dolara 3 tane alabiliyorsun. Ya 18 liraya bunun satıldığı ne yapar? Kilosu 68 lira yapar. Yok. O 40, 4, 18, 36. Evet. 36, 76 lira yapar. 1 kilo margarin 76 lira. 1 kilo zeytinyağı onun 8-10 katı. Bunun sağlıksız olduğu fiyatından belli oluyor. Fiyatından belli oluyor arkadaşlar. Sağlığını düşüneceksin ya. Sağlığını düşüneceksin. Bakın ben liseye başladığım gün öğle paydosunda herkes gidiyor. Biz de uyduk millete. Gittik orada bir parka. Gülhane Parkı'na, hatta onu da söyleyeyim. Gülhane Parkı'na. Giderken herkes sigara aldı. Ben de aldım bir tane sigara. Yani uyacağız ya millete. Herkes yakmaya başladı. Ben de yaktım. Ve alıp üflüyorum. 2-3 tane yaptım. Liseye başladım ilk gün ha. Dedim ki ne yapayım, ben ne yapacağım? Bunlara uyacağım diye. Sigara içmeye başlayacağım. Sonra alışacağım. Sonra hayatım boyunca sigara içeceğim. Hayatım boyunca içime duman çekeceğim. Sonra yaşlanınca da doktor koşacağım. Çok saçma dedim. Attım paketi çöpe. Arkadaşlar sağlığımızı düşünelim. Mantıklı olun. Sağlığımızı düşünelim. Burada bırakıyorum. Haftaya devam edeceğiz.